Şimdiye kadar anlatılan imar uygulamaları hep imarlı alanlarda yapılmaktayken basit ifraz, imar olmayan yerlerde tarla, bağ, bahçe vasıflı taşınmazları bölmekte kullanılan bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır. Adından da anlaşılacağı üzere bir bölme işlemidir. İfraz dediğimiz neydi? Bölme işlemiydi. Dediğim gibi diğer imar uygulamalarından farkı imarsız alanlarda yapılıyor olmasıdır. Genelde hissedarların kendi adına olan hisse oranındaki arsalarının fiili durumda ayrıştırmak ya da büyük metrekare tarlaların parsellenerek satışını sağlamak amacıyla uygulanan bir yöntemdir. Basit ifraz da ilgilisinin talebi ve yetkili kurumun izin vermesi neticesinde yapılan bir uygulamadır. Diğer uygulama çeşitlerinde uygulanan toprak kesinti oranı da yine bu uygulama kapsamında aynen uygulanır. Ancak buradaki kesinti oranı diğer imar uygulamalarındaki gibi %45'e kadar dayandırılma zorunluluğu yoktur. Tarla içerisinde ihtiyaç duyulan yollar, parsel çokluğuna göre ihtiyaç duyulacak altyapı alanları, sosyal donatı ve yeşil alanların terkinin miktarı kadar kesinti yapıldığında yeterli görülür. Bu oran bazen %15, bazen %20 gibi olabilir. Ekranımıza baktığımızda örnek bir basit ifraz uygulaması görülüyor. Bu basit ifrazda 1729 ve 1514 nolu iki tane tarla vasıflı taşınmazımızı görüyoruz. Bu iki taşınmazımız kendi içerisinde her parselin yol olacak şekilde farklı büyüklükte parsellere bölündüğünü sağ taraftaki ekranımızda resimlerden görüyoruz. Bakın burada bir kadastral yolumuz var. Bu kadastral yoldan ilk aşağıdaki 1514 nolu parselimizin ortasından düz bir yol vermek ve hatta diğer tarafta kadastro yolu olmadığı için bu gelen ayırmış olduğumuz yol miktarından da yukarı tarlamıza geçecek bir yol alanı bırakıp yine 1729 nolu parselin ortasından geçen bir kadastro yolu ayırmak suretiyle bütün kadastro parsellerinin yolu olacak şekilde bölümlenmesi sağlanmış olduğunu görmekteyiz. Bu uygulamada yeşil alan veya sosyal donatı alanını hiç bırakılmadı, sadece parsellere yol bırakıldığını görüyoruz. Aslında bu basit ifraz uygulamalarında genelde hep kırsal kesimde yapıldığı ve imarsız alanlarda olduğu için çoğu uygulamanın da sadece yol terklerinin yapılması ve bütün parsellerin yol olacak şekilde parselasyonun sağlanması tarzında işlemler gerçekleşir. Diğer anlatılan imar uygulamaları ile bu anlatmış olduğumuz basit ifraz uygulamasının ortak tarafı hepsinin tapuya işlenebiliyor ve ilgili belediyesinin onayına göre yapılıyor olmasıdır. Günümüzde yaygın olarak TV ve radyolarda bu şekilde küçük parsellerin arazi üzerinde yeri belirlenerek hisse tapu verilip satışı gerçekleştirilmektedir. Bu uygulama basit ifraz uygulaması değildir arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekir. Bir şekilde tapuda hisse satışı sağlanmış, arazide hissenin yeri belirlenmiş, kendi aralarında muvaffakatname ile satışlar yapılmaktadır. Ancak bu hisse bölümlemesinin ne belediyesinde bir parselasyon planı ne de tapuya işlenmiş şekli vardır. O yüzden bu tarz uygulamaları basit ifraz ile karıştırmamalıyız. Sonuçta basit ifraz uygulaması ilgili kurumun onayı alınması neticesinde terklerinin yapılması akabinde parsellenerek kadastroya işleniyor. Kadastroya işlendikten sonra da tapuya gönderilerek tescilleri sağlanıyor. Artık ekranımızdaki görmüş olduğumuz uygulamayı ilgili mercilerden izin alarak yaptığımızda örnek veriyorum. Buradaki 4 nolu parselimizin şuradaki 4 nolu 1475 metrekare bırakılan parselimizin yeni ada parsel numarası alması ve bununla ayrı bir bağımsız bölüm olarak müstakil parsel olarak tescil edilmesi sağlanmış oluyor. Ama tarlada muvaffakatlı satışlar bu şekilde değil. Muvaffakatlı satıştaki mantık nedir arkadaşlar? Onlardaki mantık burada bu tarlayı biz işte 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 parçaya böldüysek bu 10 parçaya diyorum ki bir nolu parseli Ahmet Mehmet'in kullanılmasını kabul ediyorum. O hisseyi Ahmet Mehmet kullanacak diyorum. Ahmet Mehmet de 2 nolu parseli
Ali Hasan tarafından kullanılmasına muvaffakat ediyorum diye noterden bir belge veriyor. Muvaffakatname ile bu şekilde bir işlem yapıyor. Geçmişte yapılan bu muvaffakatlı satışlar aslında tapuya işlenebiliyordu. Artık tapuya işlenemediği için muvaffakatlı satışlarla basit ifrazın birbirinden ayrılması gerektiğini de bilmemizde fayda vardır. Dediğim gibi bu uygulama eskiden çok sık kullanılan bir uygulamaydı. Lakin günümüzde 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu bu uygulamanın kullanımını oldukça kısıtlamıştır. Hatta 2014 yılında çıkan 6537 sayılı kanun ekiyle Türkiye'nin her il ve ilçesinde arazi nitelikleri ve bölünme şartları tek tek tablo haline getirilmiştir. Örnek verecek olursak İstanbul'un Silivri ilçesinde sulu tarım arazisinde 60 dönüm, kurak tarım arazisinde ise 200 dönüm minimum parsel bölünme şartı vardır. Yine bunun yanında Düzce Akçakoca'da ise sulu tarım arazisinde minimum 75 dönüm, kurak tarım arazisinde ise 140 dönüm ifraz şartı getirilmiştir. Yani bu bize şunu söylüyor arkadaşlar. Eğer benim Silivri'de 200 dönüm sulu bir arazim varsa ve kadastro yolları imkan veriyorsa ben bunu 60'ar dönümlük parseller halinde bölebilirim. Nedir? 200'ü 60'a böldüğümüz zaman ortalama 3 tane parsel haline getirebilirim. Ama dediğim gibi kadastro yolu olma şartı var. Çünkü bölümleme yaptığım zaman her parselin kadastro yolunun olmazsa olmaz şarttır. Diğer taraftan Silivri'de 250 dönüm bir kuru tarım arazim var ise bunu ben ikiye böleyim dediğim zaman mevcut yasa gereğinde 200 dönümden küçük parsele bölemeyeceğim için burayı tek bir parsel olarak bırakmak zorundayım demektir. Evet arkadaşlar. İmar uygulama çeşitlerini de bitirdikten sonra biraz da imar planları ile ilgili genel tanımlara ve bir inşaatın yapım safhasına geçişteki süreçlerde bizi ilgilendiren diğer tanımlara geçiyoruz.